Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Işıl'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak Nilay'ın değil Mustafa'nın hakkı diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Dizimizin son bölümü çok heyecanlıydı. Kıvılcım son bölümde evlatları üzerinden yaşadığı talihsiz olayların ardından daha fazla dayanamadı ve bu sorumluluktan kaçıp Ömer'i ihbar etti. Dizimizin yeni bölümünde Ömer hapishanede olacak ve mahkemede tutuklu yargılanmasına karar verilecek. Kıvılcım bu durumun altında ezilirken evlatlarını koruma refleksi öne çıkacak ve bu süreçte herkes kendisini kötü görse de Kıvılcım geri adım atmayacak ve verdiği kararın doğru olduğuna inanmak isteyecek. Ben bu olayda Kıvılcım'ı kesinlikle haklı görmüyorum. Kıvılcım her şeyim, hayatım dediği adamı arkasından bıçakladı. Zaten Ömer en başından dürüst ve vicdanlı davranmıştı. Hatta kendisini ihbar etmeyi düşünüyordu. Ancak Kıvılcım Ömer'e engel oldu. Sonrasında ise evlatlarıyla sınanması Kıvılcım'a ağır geldi ve Ömer'i ihbar etti. Evet, Kıvılcım'ı anladığım bir taraf var. Evladıyla sınanmak bir insan için en ağır yük. Ancak bunun bu şekilde olmaması gerekiyordu. Belki de Ömer kendisini ihbar etse çok daha az bir ceza alacaktı ya da tutuksuz yargılanacaktı. Çünkü şu anlık deliller Ömer'i gösterse de Ömer'in suçluluğu kesin değil ve deliller çarpıtılmış olabilir. Peki Ömer'i neler bekliyor? Ömer gerçekten suçlu mu? Gelelim bu sorunun cevabına. Ben bu kazanın gerçekleştiği ilk andan itibaren Ömer'in suçlu olduğunu düşünmüyorum. Bize gösterilenle asıl gerçek arasında farklılıklar olduğunu ve Ömer'in şu anlık suçlu gösterilmesinin tek sebebinin o gece orada bulunması ve köprüde yağmurun da etkisiyle bir kaza yapması. Ancak ben bunun Ömer'e kurulan bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Yeşim'in hayatını kaybetmesinin sorumlusu bana göre Furkan ve Nilgün ile Hakan oğulları Furkan'ı kurtarmak adına böyle bir plan kurguladılar. Kamera kayıtlarından Ömer'in o gece orada olduğunu ve bir kaza gerçekleştirdiğini görüp ardından olayı bu şekilde kurguladılar ve Ömer'in kendisini suçlu hissetmesini, ardından da adım adım tuzağa çekilmesini sağladılar. Bu gerçeğin çok geçmeden ortaya çıkacağını ve Ömer'in suçsuzluğunun ispatlanacağını düşünüyorum. Ömer hapishanede uzun bir süre kalmayacaktır. Burada önemli olan konu Ömer'in hapishaneden çıkmasıyla beraber Kıvılcım'a nasıl bir tepki vereceği. Burada Ömer'in hem Kıvılcım'a olan duyguları hem de arkadan bıçaklanma hissi öne çıkacak. Ömer bir yandan Kıvılcım'ı haklı bulurken diğer yandan onun kendisinden gizli böyle bir işe kalkıştığı için ona büyük tepkili olacak ve Ömer ile Kıvılcım'ın arasına bir ayrılık girecek. Evet, Ömer ve Kıvılcım çiftini çok seviyoruz. Ancak Kıvılcım büyük bir yanlış yaptı ve bu yanlışın bedelini Kıvılcım'ın da ödemesi gerekiyor. Ömer'in belki de suçsuz yere özgürlüğü elinden alındı ve şartlar böyleyken bırakalım da Kıvılcım bir süre üzülsün ve yaptıklarının bedelini çeksin. Sonrasında zaten senaristlerimiz Ömer ve Kıvılcım'ı tekrar bir araya getirecektir. Şimdi gelelim yeni bölümün en çarpıcı anına. Nilay, Leo ve Işıl'ı görüyor. Biz artık her şeyi ilk Nilay'ın görmesinden çok sıkıldık. Bir şekilde olaylar dönüp dolaşıyor ve Nilay'a bağlanıyor. Her şeyi ilk gören, her sırrı ortaya çıkaran Nilay oluyor. Işıl'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarması gereken kişi ne Nilay ne de Asil. Işıl'ın gerçek yüzünü biri ortaya çıkaracaksa bu kesinlikle Mustafa olmalı. Çünkü Mustafa Işıl yüzünden büyük acılar çekti. Önce annesini, ardından akıl sağlığını kaybetti ve hala daha tam anlamıyla toparlanabilmiş değil. Bundan dolayı umarız burada Nilay başına buyruk davranmaz ve Mustafa'nın ne kadar haklı olduğunun farkına varır, ardından Mustafa ile bir plan yapıp Işıl'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarırlar. Tabi burada bir de Asil var. Asil'in nasıl bir tarafta yer alacağı merak konusu. Asil'in Işıl'ı sadece bir piyon olarak kullandığını biliyoruz ve Işıl'dan istediklerini alınca onun gerçek yüzünü ortaya çıkarmaktan çekinmeyecek. Ama Asil karakteri bu durumla hiç ilgilenmeyebilir. Belki de Işıl'dan istediklerini alıp ardından bu konunun üzerini kapatır ya da bu konuyu Mustafa ile paylaşıp Mustafa'nın gerçekleri ortaya çıkarmasını sağlayabilir. Mustafa Işıl'ın gerçek yüzünü biliyor ve onun annesi Pembe'nin hayatını kaybetmesinde bir dahli olduğunu biliyor. Sadece bunu ortaya çıkaracak bir delili yok ve Mustafa şu an bir şey dese bile ona kimse inanmayacaktır. Bundan dolayı Mustafa'nın somut delillere ihtiyacı var. Peki Işıl'ın sonu ne zaman ortaya çıkacak? Gelelim bu sorunun cevabına. Dizimiz son bölümlerle beraber reytinglerde büyük kan kaybetti ve yeni başlayan dizi Taşacak Bu Deniz dizimizi reytinglerde geçti. Kızılcık Şerbeti senaristlerinin izleyici düşüncelerini dikkate aldığını biliyoruz ve izleyici yorumlarına bakacak olursak Işıl'ın sonunun bir an önce gelmesi isteniyor.
Bundan dolayı senaristlerin bu durumu dikkate alacağını ve çok geçmeden gerçeklerin ortaya çıkıp büyük bir yüzleşme sahnesiyle Işıl'ın sonunun geleceğini düşünüyorum. Umarız Işıl'ın sonu bir an önce gelir ve yaptıklarının bedelini ödeyip dizimize veda eder. Şimdi biraz da Doğa ve Fatih'e değinmek istiyorum. Dizimizin yeni bölümünde Ömer'in tutuklanması Fatih'i fazlasıyla etkileyecek ve Fatih bunca zaman içinde tuttuğu şeyleri dışarı çıkarmaya başlayacak ve Doğa ile ailesini suçlayıcı bir tavırda olacak. Çoğu zaman Fatih'i haksız bulurum. Ancak belki de ilk kez Fatih'e haklı diyebilirim. Yeni bölümde Fatih'e haklı diyeceğimiz birçok sahne olacak ve Fatih gene gönüllerde taht kuracak. Tabi Fatih bu. Gönüllerde taht kursa bile sonrasında bir hata kesinlikle yapacaktır. Doğa ise bu süreçte annesi Kıvılcım'ı savunacak ve Ömer için Ömer suçlu olmasaydı içeride olmazdı gibi saçma bir cümle kuracak. Doğa sen değil miydin? Sadece bir sezon öncesinde Görkem'in iftirası sonucunda karakola düşen. Sonrasında gerçekler hızlıca ortaya çıkmıştı ve Doğan'ın suçlu olmadığını herkes anlamıştı. Ancak gerçekler her zaman aktarıldığı şekilde olmuyor. Doğan'ın bunu kendisinin yaşayıp hala nasıl böyle cümleler kurabildiği bana çok saçma geliyor. Bu konuda sizlerin fikirlerini merak ediyorum. Bizim Doğa karakterinden istediklerimiz belli. Öncelikle net olması gerekiyor. Fatih'le devam mı edecek yoksa ayrılacak mı? Diğer bir konu da Doğan'ın eğitimini tamamlayıp ardından kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir kadın olması. Ancak Doğa karakterinin şu an içinde bulunduğu duruma bakacak olursak bir dediği bir dediğini tutmuyor. Bir Fatih'i istiyor, onu kıskanıyor, onun için mücadele ediyor, sonrasında ise Fatih'ten ayrılmak istiyor. Dizimizin yeni bölümünde Doğa Fatih'i kıskanmaya başlayacak. Fatih'in ön plana çıkması Doğan'ın huzursuzluklar yaşamasına sebep olacak. Bu durumun Doğan'ın ayrılma isteğine bir son vereceğini ve Doğan'ın daha fazla Fatih'ten ayrılmak isteğini dile getireceğini düşünmüyorum. Çünkü Doğa biliyor ki ayrılmak isteğini dile getirirse Fatih'i kaybedecek. Bundan dolayı Doğan'ın Fatih'e daha ılımlı yaklaşacağını düşünüyorum. Fatih ise gene klişe bir senaryonun içine çekiliyor. Fatih Doğa'yı tekrar aldatacak mı yoksa aldatmayacak mı? Biz bu iki durumu da gördük. İki durum da senaryonun tekrara düşmesine neden oluyor. Umarız senaristler bu tekrar döngüsünden çıkar ve Doğa ile Fatih'i çok daha iyi hikayelerin içine yerleştirir. Son olarak Nursema ve Firaz'a değinelim. Firaz yaptığı yanlıştan dönüp eşi Nursema'ya sığınmış olsa da adım adım bataklığa doğru çekiliyor. Demet'in Firaz'dan vazgeçmeye niyeti yok ve son bölümde Demet Nursema ile arkadaş oldu. Dizimizin yeni bölümünde Nursema ile Firaz'ın evine kadar girecek ve Firaz Demet'in ne kadar tehlikeli olduğunun farkına varacak. Firaz bu süreçte Demet'le Nursema'nın görüşmesini engellemek istese de bu durum yarardan çok zarar getirecek ve Firaz adım adım kendi karanlığına çekilecek. Nursema ise bir süre daha olanlardan habersiz yaşantısına devam edecek ve bu süreçte Firaz da ne kadar iyi bir evliliği olduğunu düşünecek. Nursema'nın çok geçmeden bir yüzleşme sahnesiyle aldatıldığını öğreneceğini ve bu durumun Nursema'ya fazlasıyla ağır geleceğini düşünüyorum. Nursema'nın bir karar vermesi gerekecek. Firaz'ı ihanetine rağmen affetmeli mi yoksa önüne temiz bir sayfa mı açmalı? Bunca bölümdür izlediğimiz Nursema'nın Firaz'ı affedeceğini ve ilişkisine devam edeceğini düşünüyorum. Tabi burada izleyici yorumları çok önemli. Dizimizin senaristleri izleyicilerin düşüncelerini dikkate alıyor ve zaman zaman senaryoda değişiklikler yapabiliyor. Bu konuda sizlerin düşüncelerini merak ediyorum. Siz Nursema'nın yerinde olsaydınız Firaz'ı ihanetine rağmen affeder miydiniz yoksa önünüze temiz bir sayfa mı açardınız? Yorumlarınızı yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.